Sabah uyanır uyanmaz kahveye sarılanlardan mısınız? Peki, bu alışkanlık sağlığınıza sandığınızdan daha fazla zarar veriyor olabilir mi? Siz hemen abone olurken ben de konuyu açıklamaya başlıyorum. Günümüzün hızlı temposunda sabah kahvesi adeta bir alışkanlık haline geldi. Kimimiz gözünü açar açmaz kahvesini yudumluyor, kimimiz ise kahvesiz güne başlayamayacağını söylüyor. Ancak bilim insanları bu alışkanlığın bazı gizli riskler barındırabileceğini söylüyor. Özellikle de aç karnına tüketildiğinde, peki aç karnına kahve içmek gerçekten sağlığa zararlı mı? Yoksa bu da yıllar içinde abartılmış bir şehir efsanesi mi? Gelin, bilimsel araştırmalar eşliğinde bu sorunun derinliklerine birlikte inelim. Öncelikli olarak kahvenin bileşenleri ve vücut üzerindeki etkilerinden başlayalım. Kahve, sadece kafein içeren bir içecek değildir. İçinde yüzlerce farklı bileşen bulunur. Antioksidanlar, polifenoller, magnezyum gibi mineraller. Bunlar, kahvenin sağlığa olan olumlu etkilerinin temelini oluşturur. Ancak aynı zamanda kahve, mide asidini artıran klorojenik asitler ve diğer uyarıcı maddeler de içerir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyarır, yorgunluk hissini azaltır ve geçici bir enerji artışı sağlar. Fakat aç karnına kafein alımı, bu etkilerin daha belirgin ve zaman zaman istenmeyen boyutlarda yaşanmasına neden olabilir. Bu bilgileri verdikten sonra aç karnına kahve içmek mideyi nasıl etkiliyor? Sorusuna geçelim. Kahvenin özellikle aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Mide zaten doğal olarak hidroklorik asit üretir. Ancak aç karnına kahve içmek bu asit üretimini daha da artırır. Sonuç, mide astarının tahriş olması, gastrit belirtileri, mide ekşimesi ve reflü gibi sorunların daha sık görülmesi. Bazı kişilerde uzun vadede ülser riskinin artabileceği de düşünülüyor. Üstelik kahve, midedeki gastrin hormonunun salımını da tetikler. Gastrin, mide asidini daha da artırır ve sindirim sisteminde aşırı çalışmaya neden olabilir. Bu yüzden gastroenterologlar, özellikle hassas mideye sahip kişilere kahveyi yemeklerden sonra tüketmelerini tavsiye ediyor. Bir de aç karna, kahve ve kortizol artışı konusu var. Kahve, vücuttaki kortizol hormonunun doğal döngüsünü de etkiler. Kortizol, sabah saatlerinde zaten doğal olarak yüksek seviyelerdedir. Kahve içildiğinde kortizol seviyeleri daha da yükselir. Peki, bu neden önemli? Kortizol, stres hormonu olarak bilinir. Vücutta kan şekeri dengesini, bağışıklık tepkilerini ve metabolizmayı düzenler. Ancak aşırı kortizol salınımı zamanla vücudu strese sokar, kan şekerini dalgalandırır, bağışıklık sistemini baskılar ve hatta kilo alımına bile zemin hazırlayabilir. Aç karnına kahve içmek, kortizol seviyelerini gereksiz yere zirveye taşıyabilir ve bu da kronik stres, uyku bozuklukları ve hormonal dengesizlikler gibi sorunlara kapı aralayabilir. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi de kahve ve kan şekeri dengesi konusuna geçelim. Kahvenin özellikle aç karnına tüketildiğinde vücudun insülin hassasiyetini geçici olarak azaltabileceği de araştırmalarda gösterilmiştir. Bu da kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bir başka deyişle, aç karnına kahve içmek kan şekerinizi yükseltebilir ve sonra hızla düşürebilir. Bu dalgalanmalar gün içinde daha fazla yorgunluk, tatlı isteği ve enerji düşüklüğü yaşamanıza neden olabilir. Tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair net bir kanıt olmasa da, mevcut metabolik problemleri olan bireyler için dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu açıkça vurgulanıyor. Peki, kahvenin hiç mi faydası yok? Elbette var. Kahve, dünyadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biridir. Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğini ve hatta Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da faydalı olabileceğini gösteriyor. Özetle, kahve kendi içinde kötü değil. Asıl mesele onu nasıl ve ne zaman tükettiğimizle ilgili. Şimdi gelelim kahve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz sorusuna. Kahveyi kahvaltıdan sonra içmeye özen gösterin. Böylece mide asidinin doğal seviyelerini koruyabilir ve kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilirsiniz. Sade kahve tercih edin. Şekerli ve kremalı kahveler
kan şekerinizi daha hızlı yükseltebilir. Günde 2-3 fincanı geçmemeye çalışın. Fazlası, anksiyeteyi ve uyku problemlerini artırabilir. Su tüketimini ihmal etmeyin. Kahve, hafif bir diüretiktir ve fazla tüketimi vücuttan sıvı kaybına neden olabilir. Bu, bilgileri verdikten sonra şimdi gelelim bize özgü bir kültür hazinesi olan Türk kahvesine. Türk kahvesi aç karnına içilir mi? Küçük bir fincanda yoğun bir lezzet barındıran Türk kahvesi, diğer kahve türlerine göre daha ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinden hazırlanır ve telvesiyle birlikte servis edilir. Peki, aç karnına Türk kahvesi içmek zararlı mı? Cevap yine benzer. Evet, olabilir. Türk kahvesi de yüksek oranda kafein ve asidik bileşenler içerdiği için aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırabilir. Üstelik telvesi de mideyi daha fazla yorabileceği için hassas mideliler için ekstra dikkat gerektirir. Ancak bir fark var. Türk kahvesi, diğer kahve türlerine göre daha az hacimlidir ve genellikle daha yavaş içilir. Bu da mide üzerindeki ani yükü bir miktar azaltabilir. Yine de uzmanlar, Türk kahvesinin de mümkünse küçük bir atıştırmalık veya hafif bir kahvaltı sonrası içilmesini tavsiye ediyor. Bu bilgileri verdikten sonra, şimdi kahve hakkında bilmeniz gereken 5 ilginç gerçeğe geçelim. Kahve çekirdekleri aslında bir meyvenin tohumlarıdır. Kahve çekirdeği, kahve meyvesinin içindeki tohumdur. Bu meyve, kahve kirazı olarak da bilinir. Kahve, dünya genelinde petrolden sonra en çok ticareti yapılan ikinci üründür. Düşünsenize, bir fincan kahve, dev bir küresel ekonominin küçük bir yansımasıdır. Araştırmalar, kahve içenlerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Elbette dengeli tüketim koşuluyla, kafein etkisi kişiden kişiye değişir. Genetik yapımız, karaciğerimizin kafeini ne kadar hızlı metabolize ettiğini belirler. Bu yüzden aynı miktarda kahve, bazı kişilerde enerji patlaması yaratırken, bazılarında çarpıntıya sebep olabilir. Türk kahvesi UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tescillenmiştir. Yani sadece bir içecek değil, kültürel bir değer taşıyoruz fincanlarımızda. Sonuç, kahve dost mu, düşman mı? Sonuç olarak kahve, doğru zamanda ve doğru şekilde tüketildiğinde sağlık için değerli bir içecek olabilir. Ancak aç karna içildiğinde mideyi, hormonal dengeleri ve kan şekeri düzenini olumsuz etkileyebilir. Özellikle hassas mideye sahip olanlar, reflü, gastrit veya kan şekeri dalgalanmalarına yatkın bireyler için sabah kahvaltısından sonra kahve tüketimi çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Türk kahvesi gibi kültürel hazinelerimizi de bilinçli bir şekilde tüketirsek hem sağlığımızı hem de geleneklerimizi korumuş oluruz.